Bir gün Avrupalı bir seyyah, doğunun ihtişamını görmek için yola çıktı. Karşılaştığı manzara onu öylesine etkiledi ki, dönemin krallarının bile hayal edemeyeceği bir düzen ve ihtişamdan söz etti. Pierre Belon, Osmanlı'yı tarif ederken şunları yazıyordu. Osmanlıların ihtişamı, düzeni ve disiplini, diğer milletlerin hayal gücünün bile ötesindedir. Ama bu sadece bir kişinin görüşü değil. Avrupalı seyyahların, elçilerin ve sanatçıların Osmanlı'yı anlattıkları anılar, yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandırdı. Şimdi o eski metinlerden, şiirlerden ve resimlerden Osmanlı'nın nasıl göründüğünü birlikte keşfedelim. Tarih yolculuğumuzda bize eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. Türk kadınlarının özgürlüğü ve toplum içindeki konumları Avrupa'daki hemcinslerinden daha ileri bir düzeydedir. Bu sözler, 18. yüzyılda yaşamış olan İngiliz aristokrat, yazar ve şair Lady Mary Wortley Montagu'ya aittir. Montagu 1716-1718 yılları arasında İngiltere'nin Osmanlı Büyükelçisi olan eşi Edward Wortley Montagu ile birlikte İstanbul'da bulunmuştur. Montagu, Osmanlı İmparatorluğundaki yaşamı ve gözlemlerini Elçilik Mektupları adı altında belirtmiştir. Montagu, 1718 yılında öğrendiği, Osmanlı dönemi kadınlarının uyguladığı ve Avrupa'da bilinmeyen çiçek aşısından çok etkilenir ve mektuplarında övgüyle bahseder. Hatta İngiltere, Jenner tarafından çiçek aşısı bulununcaya kadar 80 yıl boyunca Montagu'nun Türkiye'de öğrendiği bu aşıyla korunmuştur. Montagu mektuplarında Osmanlı sarayındaki mermer sütunlara, gümüş işlemelere hayran kalmış, elmaslarla süslenmiş kaftanları, İngiliz kraliçelerinin yarısına bile sahip olmadıkları mücevherleri en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Mektuplarında en çok Türk kadınının özgürlüğüne yer veren Montagu, Türk kadınlarının Avrupa'da saraylardaki kadınlardan daha kibar ve medeni olduklarını savunmuştur. Kadınların taktıkları peçenin onlara özgürlük getirdiğini belirtmiştir. Ayrıca Montagu Türk kadınını anlatırken, Batı'nın ideolojik olarak kadını kısıtlaması karşısında Doğu'yu yüceltmiştir. Eski bir köle olan İngiliz yazar Equiano West Indies, özgürlüğüne kavuştuktan 2 yıl sonra geldiği Osmanlı hakkında yaptığı gözlemlerini mektuplarında aktarmıştır. 1768 yılında deniz yoluyla Türkiye'ye gelen Equiano, gemiyi Türkiye'den aldıkları eşyalarla, değerli ipeklerle doldurup İngiltere'ye geri döndüklerini anlatır. İngilizlerin tersine, Türklerin Afrikalılara nezaket ve saygı gösterdiklerini ve barbar olarak anlatılan Türklerin yüksek ahlak değerlerine sahip olduklarını anlatarak Hristiyanları utandıracak kıyaslamalar yapar. Equiano, Türklerin dürüst tacirler olduğunu anlatır ve İngilizlerin ticari hilekarlığı ile Türklerin adaletini kıyaslayarak aslında Osmanlıların daha üstün olduğunu, İngiltere'nin ilerlemesi için Osmanlılardan ders alması gerektiğini anlatır. İngiltere'nin İstanbul sefaretinde katiplik yapan Paul Ricaud, The Present State of the Ottoman Empire isimli eserinde, Osmanlı insanının hayvan haklarına ne kadar saygılı olduğunu ve onların beslenme ve korunmalarına ne kadar önem verildiğini şu şekilde anlatmıştır. Fakir insanlar için kurulan aşevlerinde, insanlardan başka kedi ve köpek gibi hayvanlar için de özel vakıflar kurmak adetti. Bunlar, Batılılar için gülünç gelebilir ama Osmanlı'nın bazı şehirlerinde kediler için yapılmış binalar vardı. Gıdaları için vakıflar kurulmuş, kedilerin hizmeti için vekil ve uşaklar tahsis edilmişti. Kanuni döneminde Cenova'dan Napoli'ye giderken Türk gemicilere esir düşen, doktor olduğu için Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın hekimleri arasına giren ve 4 yıl boyunca Osmanlı'ya hizmet eden İspanyol hekim Pedro de Urdemalas, dönemin yaşantısını hatıralarında şöyle anlatmıştır. İstanbul öyle işlek bir şehir ki buraya her gün Valladolid nüfusu kadar yabancı girip çıkar. Mahkemelerinde bizde olduğu gibi iltimas mektupları geçmez. Adaletlerinin en iyi tarafı davaların kısa sürmesidir. Adaleti Hristiyan, Yahudi, Müslüman herkese eşit olarak uygularlar. Yalancı şahitlerin suratını boyar, eşeğe ters bindirip kuyruğunu eline verir, ibret olsun diye gezdirirler. Silah çeken bir kabadayıyı, kimseyi yaralamamış olsa bile ibret olsun diye soyup halka teşhir ederler. Herkes kapısının önünü temiz tutmaya mecburdur. Hayır eserleri bizden çoktur. Zenginleri bizimkilerden daha cömert davranırlar. Türkler sadece insanlara değil, hayvanlara bile iyilik yapmayı sevap sayarlar. Bir iki düzine ciğer satın alıp kedi ve köpekleri doyuranlara çok rastlanır. Biz Türklere barbar diyoruz. Onlara barbar demekle asıl biz barbarlığımızı ortaya çıkarmış oluyoruz.
Venedik balyosuna eşlik eden heyetle birlikte 1788 yılında İstanbul'a gelen, aynı zamanda yazar olan Giovanni Battista Casti, İstanbul'da 20 gün kalmış ve tanık olduğu manzara için şu ifadeleri kullanmıştır. İstanbul'un güzelliğine bizzat şahit olmak, insanın onu görmeden önce aklında oluşturduğu tüm fikirlerde, tüm hayallerden daha üstün, daha ihtişamlı. Böyle bir manzara karşısında her şey çok küçük kalıyor. Cami minarelerini güneşe çeviren o sonsuz ışık, rengarenk boyalı Türk evlerinin arasına dağılmış serviler ve envai çeşit ağaç, benzerlerinin içinde en güzeli ve muhtemelen en büyüğü olan saray, daimi bir hareket halinde olan sonsuz sayıda olan küçük kayık, binlerce yerli ve yabancı gemi, sultana ve prenseslere ait olan ve tüm liman çevresini baştan başa kaplayan çeşitli mimari üsluplarda köşkler. Tüm bu yeni, heybetli ve her şeyiyle farklı görüntü en hissiz insanın dahi ruhunu cezbediyor, gönlünü çalıyor, şaşırtıyor, eğlendiriyor. Burada tüm dünya toplanmış gibi. Burası dünyanın merkezi gibi duruyor. 16. yüzyılda yaşamış olan diplomat ve aynı zamanda bir yazar olan Ogier Giselin de Busbecq, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1554-1562 yılları arasında Osmanlı'da elçilik görevi yapmış ve Osmanlı hakkındaki gözlemlerini Türk Mektupları adlı eserinde belirtmiştir. Busbecq, Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna ilk defa çıkarıldığında gördüğü manzaradan çok etkilenmiştir. Şu ifadeleri Osmanlı ile Avrupa arasındaki farkı net bir şekilde ortaya çıkartmaktadır. Bu koca mecliste tek bir kişi yoktu ki sahip olduğu konumu ve rütbeyi kendi liyakat ve cesaretine borçlu bulunmasın. Hiç kimse filanın neslinden, filan falanın soyundan gelmiş olmak dolayısıyla diğerlerinden yüksek bir mevkiye çıkamaz. Herkesin vazife ve memuriyeti neyse ona göre itibar edilir. Bundan dolayı Türkler arasında merasimle üstünlük kavgası yoktur. Herkesin ifa ettiği vazifeye göre tayin edilmiş bir mevkii vardır. Herkese sultan bizzat memuriyet ve vazifesini tevcih eder. Bunu yaparken ne zenginliğe, ne anadan doğma, babadan gelme asalete bakar, ne de boş ricalara, istirhamlara, tavsiyelere. Bir adayın sahip olabileceği nüfuz ve şöhreti hiç nazarı itibara almaz. Yalnız liyakatle dirayete bakar, karakter arar, fikri kabiliyet ve istidadı düşünür. İşte herkes istidat, kabiliyet ve bilgi, ahlak ve karakterine göre bir işe tayin edilir. Türkiye'de herkes kendi mevki ve istikbalinin kurucusudur. En yüksek mevkilere çıkmış olanlar çoğu zaman çobanlıktan yetişmişlerdir. Bunlar böyle küçük yerlerden, aşağılardan gelmiş olmaktan utanmak şöyle dursun, aksine bununla iftihar ederler. Ben neydim? Çalışkanlığım, doğruluğum sayesinde ne oldum derler. Bugünkü mevki ve ikballerini atalarına ne kadar az borçlu iseler, iftihar etmekte kendilerini o kadar haklı görürler. Türkler insanlarda meziyetin babadan oğula irs yoluyla intikal ettiğine, bir miras gibi elde edildiğine inanmazlar. Bunun kısmen Allah'ın bir ihsanı, kısmen de çalışmanın, zahmetin, gayretin ödülü telakki ederler. Kanuni Sultan Süleyman'ın bulunduğu karargaha giderek 3 ay kadar bu karargahı gezme fırsatı da yakalayan Busbecq, burada gördüklerini ayrıntılı bir şekilde kaydetmiştir. Her tarafta tam bir huzur hüküm sürüyordu. Ne kavga, ne münakaşa, ne gürültü, ne patırtı, hiçbir şeye tesadüf edilmiyordu. Hiçbir şekilde zor ve şiddet hareketleri de görülmüyordu. Bundan başka her taraf tertemizdi. Ne gübre yığınları vardı, ne süprüntü birikintileri. Göze, buruna kötü gelecek, fena kokacak hiçbir şeye tesadüf etmedim. Bu gibi şeyleri Türkler yakıyorlar yahut da gömüyorlar. Karargahları tertemiz, görülmeye ve övülmeye değer. Bizim askerlerimiz arasında olduğu gibi burada hiçbir yerde sarhoşluk, cümbüş, kumar vesaire gibi hiçbir şeye tesadüf edemezsiniz. Türkler kağıt ve zar oyunu bile bilmezler. Türkler cenk meydanlarında ölenlerin doğrudan cennete gittiklerine inanırlar.